Şu anda Hindistan'ın Rajasthan isimli eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Jaipur isimli şehirdeyim. Bu şehir çok büyük bir şehir ve bu videoda Jaipur'un en önemli gezilecek her yerini gezeceğiz. Yalnız videoya başlamadan önce kötü bir haberim var. Şu anda çok dehşet derecede hastayım. Hiç modum ve enerjim yok. Boğazım, kulağım tıkalı, boğazım şişmiş, burnum tıkalı. Hiç enerjim ve modum yok. Çok kötü hastayım. Ama yine de sizlere elimden gelenin en iyi videosunu yapmaya çalışacağım ve bütün Jaipur'u bugün gezip sizlere, eğer siz de bir gün Jaipur'a gelirseniz, gezilecek her yeri göstermeye çalışacağım tüm detaylarıyla. Gücüm yettiği kadar. O yüzden modum ve enerjim biraz düşük olduğu için onun için kusura bakmayın. Hadi Jaipur'u gezmeye başlayalım. Şu anda bu gördüğünüz yer Jaipur şehrinin simgesi. Etrafımız bu şekilde ve buranın ismi Hava Mahal olarak geçiyor. Burası Jaipur'un en önemli yeri. Burası Kashwha Rajput tarafından 1799 yılında yaptırılmış ve buranın ismi Hava Mahal, yani Türkçesi Rüzgar Sarayı demek. Onun da anlamı, burayın içerisini aşırı serin yapabilmek için özel bir şekilde mimari hazırlamışlar ve içerisi aşırı serin ve rüzgarlı olduğu için Türkçe anlamı Rüzgar Sarayı anlamına geliyor ve aynı zamanda burada 5 kat var ve 953 tane penceresi var. Neden 953 tane bu kadar fazla penceresi olmuş? Çünkü içeride yaşayan kraliyet ailesi ve orada yaşayanlar dışarıyı görebilsin diye her yere pencere yapmışlar. Dışarıdan içerisi gözükmüyor ama içeriden de dışarısı gözüküyormuş. Şimdi içeri girip gezmeye başlayacağız ve Jaipur'un diğer önemli noktalarına da devam edeceğiz. Bu Hava Mahal isimli bina o kadar önemli ve güzel görünüşü olduğu ve şehrin simgesi olduğu için önünde de burası fotoğraf çekilme alanı olmuş. Herkes burada bütün gün fotoğraf çekiliyorlar. Bu Jaipur şehri aslında pembe şehir olarak geçiyor. 19. yüzyıl sıralarında İngiliz Prensi Albert buraya, Jaipur'a ziyarete geliyormuş ve o zaman da bu Rajasthan eyaletinin kralı ise sırf cömertlik olsun diye bütün şehri baştan aşağıya, binaları pembeye boyatmış, her yeri cömertlik olsun diye ve o günden beridir şehrin her yeri pembe renkteymiş. Gerçi çok pembe durmuyor. Bazı yerler pembe, bazı yerler sarımtırak, gördüğünüz gibi bazı yerler yani turuncumsu gibi gözüküyor ama genel olarak güzel, yani böyle pembe ve onun tonlarında bir şehir yapmışlar. Gayet güzel gözüküyor. Burası bilet alınma yeri ve burada da şöyle bir tabela yapmışlar. Burada yabancı turistler için 1000 rupi ama yabancı öğrenciler için ise 500 rupi fiyat var. Ama bu fiyat sadece Hava Mahal'e girmek için değil, bu Jaipur'daki birçok 10 ve onun üstündeki önemli yerlere giriş bileti, yani toplu olarak satıyorlar. Burada 1000 rupiye ya da öğrenciysen 500 rupiye biletini alıyorsun. Bu şehirdeki bütün her yere girebiliyorsun. Birkaç tanesi hariç. Yani daha uygun bir fiyata geliyor. Şimdi biletimi aldım. Şöyle bir bilet veriyorlar. Birçok yere ortak giriş olarak. Ben öğrenci belgesi göstererek 500 rupiye aldım. Arkadaşlar size de o şekilde tavsiye ederim. Öğrenci belgenizi gösterin. 500 rupi, yani 7,5 dolar. Diğer türlü 1000 rupi veriyorsunuz. Ona siz ayarlarsınız artık. Girilecek yerlerin bilgisini vereyim. Bu şekilde yerlere girebiliyorsunuz. Comfe ST var, Hava Mahal, Jantar Mantar, Isarlat, Albert Hall, Amer Palace, Sisotrantikaba, Vidhat Harbak, Naharga, Subtot diye yerler. Böyle yerlere 500 rupiye girebiliyorsunuz. Yani şehrin her yerini gezeceksiniz. Bu şekilde almanız mantıklı. Çünkü totalde bir 2-3 bin rupiye gelir. Bu şekilde 500 rupi. Hadi içeri girelim artık. Şimdi artık içeriye girdik. Hava Mahal'in girişi burası. Bilette de işte girdiğim yerin yanına Hava Mahal'in bir kesik attılar. Yani bir daha girilmiyormuş demek ki. Şimdi artık keşif zamanı başladı. Bakın şimdi şurada gördüğünüz yer var ya, size en başta dışarıdan gösterdiğimde bu şekilde gözüküyordu. Tam az önceki olduğumuz, videoya başladığımız yerin duvarın arka tarafı. Dışarıdan saray gibi gözüküyor ama içeriden bir kale burası. Çünkü kraliyet ailesi burada yaşıyormuş zamanında. 953 tane de pencere var burada. Tam röntgenciler ya.
İçeri tarafta da yine aynı müzik yerleri yapmışlar. Bir üst kata çıktım. Burası toplam 5 katlı demiştim. Şimdi ikinci kattayız. Böyle bir meydan var. Ve şimdi şuradan gidilirse bir üst kata daha çıkılıyor. Önce kat kat gezelim. Bu mevkide bu şekilde bir yer var. Gördüğünüz gibi kale. Yani dışarıdan baktığınızda bir saray gibi gözüküyordu ama içeriden aslında bir kale burası. Örneğin hani her yerde cam var diyorduk ya, pencereler. 953 tane mesela bunun gibi bir pencere var. Şöyle açtık mı şehri buradan gözetleyebiliyoruz. İşte bunun amacı da eski yıllarda kraliyet ailesindeki kadınlar gelecek kişileri takip edip görebilmek için yapmışlar. Böyle yerler var. Kapatalım. Burada da diğer pencereler var. Böyle bölme bölme yer yapmışlar. Her yerde pencere var. Şu kapıdaki camları çok güzel yapmışlar. Rengarenk mavi, kırmızı, yeşil rengarenk kapılar var. Çok tatlı gözüküyor gerçekten. Burada da böyle renkli renkli yapmışlar. Şu altında da 3 tane pencere var, görüyorsunuz. Yani şurada da büyük bir pencere var ama rengarenk görünüşü çok hoş. Bu pencerelerden sadece sokağı değil, kalenin içine bile böyle takip edebiliyorsunuz. Kalenin içinde yaşayan diğer kişileri bile röntgenleme olayı var. Her yerde, her dakika herkesi röntgenleyebilirsiniz abi. Muhteşem bir bilinç var bence burada. Burası fotoğraf için gerçekten harika bir yer. Fotoğraf çekilmeyi seviyorsanız buraya kesin uğrayın derim. Şuraya baksanıza, harika ötesi bir yer. Şimdi bu Hava Mahal'in en üst 5. katına geldik. Hava Mahal'in içerisinin görüntüsü bu şekilde, en üst kattan. Böyle bir ortam var. Gerçekten güzel gözüküyor ve şehir manzarası ayağımız altında. Bir de şuradaki pencerelerden kontrol edelim diyeceğim ama dehşet bir izdiham var burada. Bayağı bir kalabalık. Pencere bulmaya çalışıyorum. Ve burada bir pencere bulduk. Her yerde pencere var. Bakın burada bir tane. Burada da bir tane pencere var. Şuradan baktık mı işte şehrin en üst kattaki manzarası da bu şekilde. Burada yabancı görünce hemen fotoğraf çekilmek istiyorlar. Bu arkadaşlarla fotoğraf çekiliyoruz beraber yabancı olduğum için. Brother, one photo 10 rupee. Okay? Yes, one picture 10 rupee. This is my job. Sadece şu kale içinde kaç tane kişiyle fotoğraf çekildim sayamadım. Neyse devam. Hava Mahal'den ayrıldık. Şimdi ikinci noktamız olan Jantar Mantar'a gidiyoruz. Jantar Mantar Hava Mahal'e yürüyerek birkaç dakika uzakta. Çok yakın. Onun dışında burada gördüğünüz her yerde pazar var. Buradaki alışveriş sektörü çok gelişmiş. Gördüğünüz gibi her şey satılıyor. Burada en ağırlıklı olarak tekstil ürünleri, sonrasında da mücevher, takı gibi kıyafet şeyleri çok fazla satılıyor bu pazarda. Yolun karşısında da var ve etraftaki her yer, yani gerçekten çok büyük bir pazar var burada. Kıyafet, tekstil gördüğünüz gibi ne arasınız her şey satılıyor. Hindistan'ın kadınlarının özel Hintli kıyafetleri vardır ya, bilirsiniz hani, farklı rengarenk. Onlardan satın almak istiyorsanız burada her çeşidini bulabilirsiniz. Şimdi Jaipur'da ikinci yerimiz olan Jantar Mantar isimli yere geldik. Burası dünyaca çok ünlü ve çok önemli bir yer. Burası 1734 yılında yapıldı ve buranın amacı dünya ve diğer gezegenlerin hareketlerini hesaplayarak şu anda hangi günde, hangi yılda olduğumuzu veya bugün doğduysan hangi burçta olduğunu gibi hesaplayan ve daha detaylı olan astronomik çalışmaların yapıldığı yer. Ve burası 1734 yılında yapıldığı için, yani düz hesap 300 yıl öncenin teknolojisi ve bilimiyle böyle bir yeri yapmak gerçekten imkansız gibi bir şey. Çünkü o zamanın matematiğiyle böyle şeyleri yapmak çok enteresan. Şimdi burada gerçekten çok ilginç bir yeri gezeceğiz. Girişinde böyle bir çan var. Sanırım buna vuruluyorlar, bam diye ses çıkan yer sanırım burası. Yanında da bir tane daha var. Bayağı bir inanılmaz derecede kalabalık da mevcut burada. Bayağı bir turistik bir yer burası. Örneğin bir tanesi bu. Örneğin buraya böyle bir şey yapmışlar. 300 yıl öncenin şeyiyle bunu bir yarım dünya olarak düşünebilirsiniz. Şöyle bir eksen yapmışlar ya, bunu da şöyle tamamladığınızı düşünün. Yarım dünya şeklinde yapmışlar ve bu Hindistan'ın ekseni olarak düşünebilirsiniz. Yani ekvator çizgisi gibi. Bu da Hindistan'ın ekseni olarak yapmışlar bunu. Ve burada güneşin düşüşüne ve gölgenin ayarına göre o anın tarihlerini bulabiliyorlar.
İnsanlar da burada akın akın fotoğraf çekiliyorlar önünde. Örneğin böyle bir yer daha var. Buraya merdiven yapmışlar. Bu merdivende de işte düşen güneşin açısını hesaplıyorlar. Bakın buraya dereceler yazmışlar. 0,3 gibi burada dereceler var. Bunları hesaplıyorlar matematik ile. Burada da mesela dünyanın bir ekseni olarak düşünebilirsiniz. Burada da bir sürü dereceler yazıyor gördüğünüz gibi. Buradaki gölgenin düşüşüne göre o anki bulunduğunuz tarih veya yıl gibi hesaplamalar yapılıyor. Burası gerçekten çok büyük bir yer. Yani etrafa bakın, her yerde farklı bir icat var. Ama bunların hiçbirisi öyle hobi olarak yapılmış şeyler değil, yani dekor olarak yapılmadı bunlar. Burada gördüğünüz şeylerin hepsinin farklı bir anlamı var. Böyle bir alanda yapmışlar. Bakın şu sağ tarafta gölge de var ve bir sürü çizimler mevcut içeride. İşte gölgenin düşüş yerine göre matematik. Burada da değişik cihazlardan var. Bayağı bir bilimsel bir yer burası. Tamamen astronomi ve bilim yeri. Ayrıca burası 2010 yılında Dünya UNESCO koruma listesine alınmış bir yer. İlginç şey ise burada da farklı bir şey var ve burada yine ekseni görebiliyorsunuz. Diyelim ki bugün doğdunuz. Burada bakıyorsunuz. Hangi cisime, yani yapılan şeye gölge vurduğuna bakıyorsunuz ve bugün doğduysanız veya çocuğunuz falan hangi burçtan olduğunu 300 yıl önceden bulmayı başarmışlar. Örneğin burada gölgeler buna vurduysa, buradaysan eğer, mesela bakın akrep fotoğrafı var. Yani akrep burcusun. Yani değişik, burada işte akrep burcu. Bunda doğduysan. Doğduğunda bu varsa burada da başka bir şey var. Örneğin burada da mesela burada doğduysan da böyle bir cisime denk geliyorsa balık diyor mesela. Burada doğduysan da balık burcusun. Ve bir spoiler da vereyim, benim burcum da balık. Merak edenler varsa balık burcuyuz. Yani ben doğduğumda buraya gölge vuruyormuş. Matematik hesaplamaları bu cihazı gösteriyormuş. Yani yandakileri göstermiyormuş. Ve şurada gördüklerinizin hepsi farklı bir burcu gösteriyor. Mesela bakın burada da Koç burcu var. Bunlar ise Koç. Çok ilginç bir yer. Gördüklerinizin bu taraftakilerin hepsi burçları ifade ediyor. Şuna bakabilir misiniz ya? Ne kadar ilginç değil mi? Böyle parça parça yapmışlar. Üstünde çizimler, her şey var. Yani aklım almıyor. O zamanın yıllarındaki bilim ve matematik şartlarında böyle bir yeri yapmayı başarmışlar ve doğru hesaplamalarla. Hindistanlılar yani gerçekten zamanında kendilerini aşmışlar. Ve etrafımız, çevre bu şekilde. Çok fazla bilimsel yerler var. Burası dünyaca çok önemli bir yer. Ve buranın özeti, kısacası bu şekilde. Bilimsel çalışmalar ve astronomik yerleri. Şimdi burada yapacak başka bir şey yok. Şimdi Jantar Mantar'dan ayrılıyoruz ve Jaipur'da gidilecek en önemli 3. yere hareket ediyoruz. Şimdi bir tane motor taksi ayarladım. 7,5 kilometrelik yol gideceğiz ve ödeyeceğim ücret sadece 0,75 cent. Ve bineceğimiz motor da bu. 7,5 kilometre yol gideceğiz. Namaste. Burada kask takmak zorunlu. Taksideyiz işte, böyle gidiyoruz. Kaskı taktık. Birazdan 3. mekanda olacağız. Var ya, Hindistan trafiğinde motor ya da araba kullanmak için gerçekten profesyonel olmanız lazım. Çok berbat bir trafiği var buranın. Acemiyseniz kullanamazsınız abi burada. Sıkıntı. Görüyorsunuz mu ya? Değdire değdire gidiyoruz. Namaste. Sürtüne sürtüne gidiyoruz diğer araba motorlarla. Paso çarpıyoruz birbirimize. Şimdi gördüğünüz bu Amer
Kalesi'ne geldik. Bu Amer Kalesi gerçekten çok fazla, çok önemli bir yer. Girişinde şöyle bir yazı koymuşlar. Size de özet geçeyim. En tepesine çıkmak 10-12 dakika civarı sürüyormuş. Toplam 185 basamak var. Burada araçta da bir miktar gidilebiliyormuş. Aynı zamanda burada çok fazla tur rehberliği teklifinde bulunanlar var. Devlet tarafından gerçek lisansı olduğunu kontrol edin diyorlar ve bunun gibi bilgiler var. En başta satın aldığım 500 rupiye, yani öğrenci biletine dahil bir yer burası. Eğer öğrenci biletiyle almayıp tek alırsanız 1000 rupi ile ödeyip de buraya dahil olarak girebilirsiniz. Şimdi bu Amer Kalesi'ni gezmeye başlayacağız. Bu kale ilk olarak 967 yılında yapılmış. Bayağı eski bir kale ama o zaman tabii küçükmüş. Asıl genişleme ve büyük alan olması 16. yüzyılda yapılmış. Yani 16. yüzyıldan beri çok fazla büyümüş burası. Onun dışında burasının amacı, neden buraya kale yapmışlar? Jaipur şehrini savunmak için yapılan bir kaleymiş burası. Aynı zamanda burada 3 tane kale var. Amer Kalesi, Jaigah Kalesi ve Nahargah Kalesi olarak 3 farklı kale şeklinde yapılmış. Bunları olabildiğince gezmeye çalışacağız. Şimdi bir 10-15 dakika tırmanış yaparak şu kalabalığı görüyorsunuzdur. Yukarı doğru tırmanacağız. Hem şehir manzarasını görmüş olacağız buradan bayağı bir. Hem de Hindistan Jaipur şehrinin, yani Rajasthan eyaletinin en büyük şehri ve başkentinin savunulduğu en önemli nokta burası. Hem turistik açıdan çok önemli bir yermiş burası. Hem de tarih olarak aynı zamanda 2013 yılında da burası UNESCO tarafından koruma altına alınmış yerlerden birisi. Girişinde burada tuvaletler var, büfe var, içecek olarak her şey mevcut ve burada hediyelik eşya satan yerler var. Yalnız güzel şeyler satıyor burada. Develer, filler falan var burada. Gayet güzel ürünler satılıyor. İsterseniz hediyelik eşya da buradan alabilirsiniz. Burada da hediyelik eşyalar var ve burada gördüğünüz şu şapka da bu Jaipur'un geleneksel şapkalarından. Erkekler için isteyen bundan satın alabilir. Geleneksel ürün almak isteyenler için. Böyle uzunluğu da var. How much price? How much is this? 150. Güzel fiyata satıyor. 150, yani 2 dolara 40 lira gibi bir fiyat. Bayağı bir hediyelik eşya satanlar var. Tabi burası çok önemli bir turistik nokta olunca herkes gelmiş buraya, tezgah açmış. Kalabalık da var. Güzel para da dönüyor burada. Bayağı bir açık. Tabii yabancı turist çok fazla var burada. Burada da dağların arasında yapılmış bir kale burası aynı zamanda. Amer Kalesi'nin giriş tarafında gördüğünüz gibi büyük bir göl de var. Gayet güzel gözüküyor. Bu gördüğünüz kalenin her yerini, her duvarını ve şunlar da kırmızı kum taşından yapmışlar. Kırmızı kum taşından bir kale. Ve biliyorsunuz, videonun başında da söylemiştim, uzun yıllar önce 16. yüzyıl civarlarında İngiliz prensi Albert buraya geleceği için buranın kralı, Rajasthan kralı bütün şehri pembeye boyamış ve şehrin adı da Pembe Şehir'e geçmiş ya. İşte oradan geliyor yani Pembe Şehir. Gerçi çok pembe gözükmüyor, biraz daha sarımtırak turuncu renginde gözüküyor ama yine de ismi Pembe Şehir olarak kalmış burası. Ablamız burada meyve satıyor. Su var, bardakları böyle yıkıyor. Kalenin girişine geldik sayılır. Burada da bayağı bir hediyelik eşyalardan var, böyle güzel şeyler var ya. Alışveriş yapmayı sevenler rengarenk şeyler alabilir burada gerçekten ya. Bakın burada nargileye benzer şey de var. Nargile galiba bu. Güzel, burada bez bebekler de var. Burada da ablamız çereze benzer şeyler satıyor burada. Böyle fındık fıstık gibi bir şeylerdi. Tam ne olduğunu anlayamadım. Burada abimiz tartıyla para kazanıyor ve yanında oyuncak arabalar satıyor. Kalenin girişini bayağı bir satıcılar sarmış. İnanılmaz bir turizm yerine dönüşmüş bu kale.
girişine de böyle bir Hinduizm tapınağı yapmışlar. Bakın çocuk dua ediyor şu an. İçeride de işte tanrılarını falan yapmışlar. Böyle kale içinde tapınak. Burası kalenin içine girdikten sonra karşımıza çıkan bir kale meydanı. Bayağı büyük bir meydan yapmışlar. Gerçekten muhteşem büyük bir kale burası. Yani girişi nerede? Gerçekten karıştırıyorum yani. O kadar büyük ki her yerden başka bir giriş var. Bir sağdan gidiyor, bir soldan gidiyor. Nereden gidersen her yer oluyor. Ben de çözemedim bu işi, nereden gideceğimi. Rastgele yürüyorum. Burada da böyle işte bazı yerler var, herhalde buradan girilir mi diye tahmin ediyorum. Şurada da yukarı merdivenler var. Bayağı karışık bir kale yapmışlar. Harbici kale yani burası. Eğer burada tur rehberi tutmak isterseniz fiyatlar yazıyor. 1-4 kişi arası 400 rupi. O da 5 dolar ediyor. Burada turla beraber, rehberle beraber gezebilirsiniz istiyorsanız. Her yerde var zaten. Aramanıza gerek yok. Onlar sürekli laf atıyorlar tur lazım mı diye. Geldiğinizde rahatça tutabilirsiniz. Ve burada böyle bir şehir manzarasına geldik. Kalenin arka tarafı burası. Dağlar arasında olan bir yer ve burada yerleşim var. Amerika Kalesi'nin civarında yaşayan insanlar burada yaşıyorlar. Güzel yer ama. Gayet temiz. Şehir merkezinden 10-11 kilometre uzaklıkta. Güzel, sakin bir yer. Güzel mevki burası. Şehrin dışında bir kale. İyi. Biraz Gecekondu mahallesine benziyor ama güzel yerlere de benziyor. Namaste. Namaste, sir. Can I enter? Ticket? Ticket, yes I have. Please show me. Şimdi biletimi verdim. Yine kesik attılar zımbayla. İçeri giriş yapıyoruz. Namaste. Diyorlar bana, böyle espri yapıyorlar. Burası VIP girişi. Sen sağdan gir, diğerleri soldan giriyor falan dediler. Sağdan dediği de işte şu turnike tarafı. Gerçi herkes oradan sokuyorlar. Wow. Ve şimdi... No, thank you. No, thank you brother. No, thank you. I don't need bro. Hindistanlıların en nefret ettiğim özelliği, sevmediğim demiyorum, nefret ettiğim, bir soruyu minimum 5 kere sorarlar. Taksi mi lazım? Tur mu lazım? O mu lazım? Bu mu lazım? Tabii satış yapmak için geldiklerinde hayır istemiyorum dediğin zaman sen oradan çekip gidene kadar hiçbir şekilde susmazlar. Yani eğer bir gün Hindistan'a gelirseniz taksici size taksi lazım mı dediğinde yürüyün gidin abi. O durursanız yerinizde, o da siz durduğunuz kadar o da orada durur. Hindistanlıların bu huyunu hiç sevmiyorum. Deli dehşet salça oluyorlar. Neyse, bu bilgiyi de verdiği bize göre kalenin içindeyiz dostlar. İşte bilet girişini yaptık. Şuradaki detaylar muhteşem gözüküyor. Bayağı bir işçiliği çok güzel. Görüyor musunuz şu mimariyi? Ne kadar ince işçilik var burada. Gerçekten muhteşem ötesi bir yer yapmışlar. Ben bu Amer Kalesi'ni beğendim. Gerçekten çok hoş gözüküyor. Gezmek için Jaipur'a gelirseniz yani bu Amer'e gelmenizi öneririm abi. Gayet güzel. Burada da kalenin diğer tarafındaki en zirveden manzarası. İşte etrafı bu şekilde görebilirsiniz. Bu arada şurada gördüğünüz yer ne? Çok ilginç gözüküyor değil mi? Tahminimce sizin de gözünüze çarpmıştır. Oranın anlamı tabi uzun yıllar önce bu Rajasthan kralı. Yani Rajasthan ne derseniz bu Jaipur şehrinin bulunduğu eyaletin adı. Yani Jaipur Rajasthan eyaletinin başkenti. Yani Rajasthan kralı eskiden bu kalede yaşarken kendisine böyle bir bahçe yaptırmış ve yanılmıyorsam kral burada safran yetiştirmek istemiş. Tabi bu Jaipur'da da çöl iklimi mevcut. Yani çöl iklimi olan yerde safran yetiştirmeye kalkınca tabii doğal olarak olmamış. Safran yetişmemiş. Boşa emek harcanmış. Ondan sonrasında da tabii istediğinden verim alınamayınca burası da böyle bahçe olarak kalmış. Güzel bir görüntüsü var göl içinde. Buraya kendisi göl bile yaptırmış kral. Yani kral bayağı bir böyle şatafat seviyor, bayağı böyle bir şekil yapmayı falan. Güzel yani. Manzarası güzel. Şu tarafta da zaten kaleler var, merdiven ve şurada da surlar var zaten biliyorsunuz ki burası Çin Seddi'nden sonra dünyadaki en uzun ikinci sur olarak geçiyormuş. Görüyorsunuz dağların zirvesi hep böyle zaten sur olarak devam ediyor. Güzel manzarası var. Amer Kalesi gayet güzel, manzarası hoş, havası temiz. Bakın burada ne buldum dostlar. Şaşıracaksınız. Bu kalenin içinde bakın ne yazıyor. Hamam Turkish bath diyor. Yani Türk hamamı.
Bu kalenin içinde Türk hamamı var arkadaşlar. Hazır mısınız? Hadi inceleyelim. Türk hamamı diyor. Sanırım girişi burası olması lazım. Gerçekten çok mutlu oldum burada Türk hamamı görünce. Hatta keşke turistik olmasa da gerçek olsa burada bir kese köpük yapabilsek keşke. Şuradan bakalım hamamı bulabilecek miyiz? Hamam neresi acaba? Bayağı bir karanlık içerisi. Nereye gideceğimizi bilemedim. Labirent gibi yapmışlar Türk hamamının girişini. Bayağı bir heyecanlandım şu an burada Hindistan'da bir Türk hamamı görmek. Burası galiba. Burada farklı alanlar yapmışlar. Pek hamama benzetemedim burayı ama. Hamam mı acaba? Şurada delikler var. Acaba zamanında hani o kase suyun birikildiği ya da suyun geldiği yer gider kısmı burası mı acaba? Emin olamadım. Şurada da şöyle bir havuzumsu yer var. İçine kola şişeleri atmışlar çöp. Sonrasında bakalım. Burada ne var? Evet, hamam kısmı burası. Evet, hamam burası. Is here Turkish bath here? Yes. I'm from Turkey also. Here is mine. Dayımız espriden anlamıyor ya. Ya dedim ki burası Türk hamamı mı dedim. Evet dedi. Ben de Türk'üm yani bu hamam benimdir dedim. Adam hiç gülmedi bile. Sizce gerçekten bayat mıydı espri? İşte hamam burası dostlar, Türk hamamı. Şuradan grubu takip edelim. Ne çıkacak karşımıza? Bayağı dar yollar ve kalabalık koridorlar yapmışlar. İnanılmaz değişik bir yer burası, havası. Yani Türk hamamı böyle mi oluyor dostlar? Böyle koridorlar dar bir şekilde. Gerçi şuradan yukarı da merdivenler var. Sanırım burası da hamam kısmı olabilir. Tabii şu kalabalık olmasa göreceğiz de yani şu kalabalıktan bir göremedik hiçbir yeri. Türk hamamının içerisinde böyle bir yer var. Bu ne? Anlam veremedim. Sanırım tuvalet olabilir. Alaturka tuvaletler var ya, büyük tuvaletimizi yapmak için, ondan mıdır diye tahmin ediyorum ama bilemedim. Değişik bir şey. Herkes de bana bakıyor. Namaste. Burada da böyle kalabalık bir yer var. Karanlıktan gözükmüyor. Hiç telefon flaşını açıyorum. Burada böyle bir şey var. Anlam veremediğim şurada bir deliği var. Farklı bir yer. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Türk hamamının içerisinde. Bakalım üst katta neler göreceğiz. Böyle küçük pencereler yapmışlar buraya. Burada da gider yerleri var. En tepeye geldik. Buradan yukarısı devam ediyor. Kale bayağı büyük. Şurada bir bahçe kısmı var. Önce burayı inceleyelim. Farklı bir meydana geldik şimdi. Sanırım Türk hamam kısmını bitirdik yani. Türk hamamı bu şekildeymiş. Yani her yerini görebildiysem. Ve çok ilginç bir yere geldik şimdi. Burayı da internette araştırırken Amerika Kalesi'ne gelmeden önce burayı özellikle vurgulamışlardı. Görmüştüm. Bakın. Şu duvarda gördüğünüz şeyler var ya, bu ince işlemeler. Ön başta harika gözüküyor ve onun dışında bu gördüğünüz şeylerin hepsi ayna. Aynadan yapmışlar şunların hepsi. Yani bu gördüğünüz işlemelerin hepsi aynayla yapılmış ve kırmızı kum taşı ile yapılmış. Çok güzel bir görüntüsü var. Ama benim aklım hala hamam kısmında kaldı. Keşke böyle daha güzel bir şekilde görebilseydik. Neyse, en azından Türk hamamının daha yüzyıllarca tarih öncesinden Hindistan'da var olması da güzel bir şey yani, mutlu edici. Bakın yani işte burada da her yer aynalı. Dostlar şimdi bu Amer Kalesi'nden çıktım. Yani gidilecek bir iki farklı yeri daha vardı da oralara gitmedim. Çıktım şimdi. Şimdi de normalde Jal Mahal isminde de bir yer vardı. Buraya yakın 1-2 kilometre mesafedeydi. Oraya da gitmek istiyordum ama oraya gitmekten de vazgeçtim. Biliyorsunuz videonun başında da söylemiştim. Dehşet derecede hastayım. Yani bu videoda olabildiğince güçlü ve pozitif durup size bütün şehri olabildiğince göstermeye çalıştım. Ben de gezmeye çalıştım. Ama gerçekten şu an görüyorsunuz sıcak çöl ikliminin olduğu 30 derecelik şehirde üşüyorum yani. Şu an bayağı ateşim var. Boğazım şiş, kulak burun tıkalı, bayağı bir halsizlik var üstümde. Hiç enerjim kalmadı, iyice yoruldum. Yani hiç halim kalmadı. Ben şimdi hostele geri dönüyorum. Biraz dinleneceğim. İyileşmem lazım. Kusura bakmayın, videoyu burada kesiyorum dostlar. O zaman teşekkürler bu videoyu izlediğiniz için. Emeğe destek olarak bir beğeni atın be videoya. Bir de bir abone olun falan yani. Bir destek olun. Bir şeyler yapın dostlar. Teşekkür ederim. Diğer Hindistan Jaipur videolarında görüşmek üzere.